İnsanlık tarihi dünyayı fethetmek, sınırları yeniden çizmek veya ideolojilerini kitlelere dayatmak uğruna milyonlarca insanın ölümüne neden olan diktatörler, tiranlar ve komutanlarla dolu. Tarih kitapları Cengiz Han'ın, Adolf Hitler'in veya Joseph Stalin'in yarattığı yıkımları sayfalarca anlatır. Ancak gezegenin biyolojik dengesi, atmosferin kimyasal yapısı ve insan türünün hücresel sağlığı söz konusu olduğunda bu isimlerin hiçbiri bir ofis masasında ve laboratuvar tezgahında oturan tek bir mühendisin yarattığı tahribatın yanına bile yaklaşamıyor. Çevre tarihçisi J.R. McNeil'in son derece isabetli bir şekilde ifade ettiği gibi dünya atmosferi üzerinde tarihteki tüm tekil organizmalardan daha fazla etkiye sahip olan bir adamdan bahsedeceğim. Makine mühendisi ve kimyager Thomas Midgley Jr. Onun hikayesi kötü niyetli bir bilim insanının dünyayı yok etme planı değil. Aksine kurumsal verimlilik, kar marjları ve endüstriyel ilerleme adına etik pusulasını tamamen şirketlerin yönetim kurullarına teslim etmiş bir zekanın bir 100 yıl boyunca tüm gezegeni nasıl yavaş ve sistematik bir şekilde zehirlediğinin laboratuvar kaydı. Bu sadece tarihi bir anomali değil, aynı zamanda mühendislik dehasının insan sağlığı ve çevre üzerindeki uzun vadeli etkileri hesaba katılmadığında nasıl küresel bir kitle imha silahına dönüşebileceğinin en karanlık analizi. 18 Mayıs 1889'da Beaver Falls, Pennsylvania'da dünyaya gelen Thomas Midgley Jr. icat yapmanın aile geleneği olduğu bir evde büyüdü. Babası otomobil lastikleri ve jantları alanında patentleri olan bir mucitti. Genç Midgley 1911 yılında Cornell Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasını aldığında dünya büyük bir endüstriyel dönüşümün eşiğindeydi. At arabalarının yerini içten yanmalı motorların aldığı, Henry Ford'un üretim bantlarının dünyayı hızlandırdığı bir çağ başlıyordu. Ancak otomotiv endüstrisinin büyümesinin önünde aşılması gereken devasa bir mühendislik ve termodinamik bariyeri vardı. 1916 yılında Midgley, Charles Kettering yönetimindeki Dayton Engineering Laboratories Company yani Delco bünyesinde çalışmaya başladı. Kettering, otomobiller için elektrikli marş motorunu icat ederek adını duyurmuş dönemin en nüfuzlu mühendislerinden biriydi. Delco ise General Motors'un araştırma kanadı olarak işlev görüyordu. O dönemde otomobil mühendislerinin en büyük kabusu motor vuruntusu yani engine knocking adı verilen teknik bir sorundu. İçten yanmalı motorlarda verimliliği arttırmak için silindir içindeki yakıt hava karışımının sıkıştırma oranını yükseltmek gerekiyordu. Ancak sıkıştırma oranı arttıkça yakıt bujiden gelen kıvılcımı beklemeden artan basınç ve ısının etkisiyle silindir içinde kontrolsüz bir şekilde erken patlıyordu. Bu erken detonasyon motor bloklarında feci bir metalik darbe sesine, ciddi güç kaybına ve kısa sürede motor parçalarının parçalanmasına neden oluyordu. General Motors, otomobillerin geleceğini garanti altına almak için bu vuruntuyu kesecek bir kimyasal formül bulmak zorundaydı. Kettering bu görevi genç makine mühendisi Midgley'e verdi. Midgley'nin vuruntuyu önleyecek katkı maddesini bulma süreci bilimsel bir tümden gelimden ziyade periyodik tablonun üzerinde oynanan devasa bir deneme yanılma oyunuydu. Başlangıçta yakıta kırmızı boya eklemenin ısıyı daha iyi emeceği gibi basit ve hatalı bir teori üzerinden yola çıktı. İşe yaramadı. Ardından sistematik olarak yüzlerce farklı elementi yakıtla karıştırdı. İyot denedi, vuruntuyu kesti ama motor parçalarını aşındırdı ve ticari kullanım için çok pahalıydı. Ardından anilin, selenyum ve telür gibi elementleri test etti. Telür, motor vuruntusunu durdurmakta mucizevi bir başarı gösterdi ama telürün aşılması imkansız bir yan etkisi vardı. İnanılmaz derecede ağır, nüfuz edici ve kalıcı bir sarımsak kokusu. Midgley'in ekibindeki mühendisler telür testlerinin ardından evlerine gittiklerinde eşleri tarafından reddediliyor, sinemalara alınmıyor ve toplumdan izole ediliyorlardı. Otomobiller için bu denli ağır koku yayan bir katkı maddesinin satılması ticari bir intihardı. Çözüm etkili, ucuz ve kesinlikle kokusuz olmalıydı. Takvimler 9 Aralık 1921'i gösterdiğinde Midgley ve ekibi periyodik tabloda ağır metaller grubuna inmişti. Sentezledikleri kimyasal tetraetil kurşundu. Benzine sadece 1/1000 oranında tetraetil kurşun eklenildiğinde motor vuruntusu tamamen kesiliyor, motor sarsıntısız bir şekilde maksimum performansta çalışıyordu. Kurşun atomları silindir içindeki yanma sırasında serbest radikalleri yakalayarak alev cephesinin hızını yavaşlatıyor ve erken patlamayı kusursuz bir şekilde engelliyordu.
Mühendislik açısından bu bir başyapıttı ama insan biyolojisi açısından bu bir felaketin başlangıcıydı. Kurşunun insan sağlığına ölümcül zararları olduğu 1920'lerde bilinmeyen bir şey değildi. Antik Roma'dan beri kurşun madenlerinde çalışan kölelerin delirdiği, kurşun borulardan su içenlerin nörolojik çöküş yaşadığı biliniyordu. Tıp literatürü plambizm yani kurşun zehirlenmesi adı verilen bu hastalığı yüzyıllar önce tanımlamıştı. Kurşun insan vücuduna girdiğinde kalsiyumu taklit ederek doğrudan kemiklere ve beyne yerleşen, merkezi sinir sistemine saldıran, enzimlerin yapısını bozan ve özellikle çocuklarda kalıcı zihinsel geriliğe neden olan ağır bir nörotoksindir. Eğer Radyum Kızları videomuza bakarsanız orada da radyumun aynı şekilde kalsiyumu taklit ederek hücrelere yerleştiğini göreceksiniz. General Motors yönetimi Charles Kettering ve Thomas Midgley bu ölümcül gerçekleri gayet iyi biliyordu. Üstelik ellerinde vuruntuyu kesen ve zehirli olmayan alternatifler de vardı. Etil alkol yani etanol benzine %20 ila 30 oranında eklendiğinde vuruntuyu mükemmel bir şekilde kesiyordu. Ancak etanolün devasa bir ticari kusuru vardı. Üretimi herkes tarafından yapılabiliyordu ve patenti alınamayan bir üründü. Bir çiftçi arka bahçesindeki mısırları fermente ederek motor yakıtı üretebilirdi. Oysa tetraetil kurşun laboratuvar ortamında sentezlenen, patenti alınabilen ve litre başına telif hakkı ödenecek kapalı bir sistemin ürünüydü. Karar mekanizmasında insan sağlığı, telif haklarının ve kar marjlarının gerisinde kaldı. Halkın kurşun kelimesine karşı olan tarihsel korkusunu yatıştırmak için General Motors Standard Oil, bugünkü adıyla Exxon ve kimya devi DuPont bir araya gelerek Ethyl Corporation adında yeni bir şirket kurdular. Yarattıkları muazzam halkla ilişkiler ve pazarlama ağı ürünün adından kurşun kelimesini tamamen sildi. Artık o zehirli ağır metalin adı güven verici ve temiz bir tınısı olan etildi. Etil benzin Amerika'nın geleceği olarak pompalanmaya başladı. Ancak kimyasal gerçekler pazarlama departmanlarının illüzyonlarına boyun eğmez. Üretim başlar başlamaz felaketler kendini gösterdi. Dayton, Ohio'daki ilk laboratuvarda 2 işçi hayatını kaybetti. Ekim 1924'te New Jersey Deepwater'daki Standard Oil rafinerisinde kurulan üretim tesisinde işler tamamen kontrolden çıktı. Tesisin içinde buharlaşan yoğun kurşun gazı işçilerin merkezi sinir sistemini çökertti. İşçiler halüsinasyonlar görmeye, olmayan böcekleri üzerlerinden atmaya çalışmaya, hatta pencerelerden atlamaya başladılar. Tesis bölge halkı arasında Looney Gas Building yani kaçık gaz binası ve House of Butterflies, kelebekler evi isimleriyle anılmaya başlandı. Çünkü delirmiş işçiler sürekli havada görünmez kelebekleri yakalamaya çalışıyordu. Sadece birkaç gün içinde Deepwater tesisinde çalışan 5 kişi korkunç acılar içinde hayatını kaybetti. 35 işçi ise hastanelere kaldırıldı, hepsinde kalıcı beyin hasarı oluşmuştu. Bu ölümler basına sızdığında yer yerinden oynadı. New York Times ve diğer büyük gazeteler delirten gaz manşetleriyle hükümeti göreve çağırdı. Federal ve eyalet otoriteleri üretimi durdurma noktasına geldiğinde Thomas Midgley Jr. tarihin en akıl almaz ve en cüretkar kurumsal manipülasyonlarından birini sahneye koydu. 30 Ekim 1924 günü New York'ta gazetecilerin karşısına geçti. Kurşunlu benzinin ve etil katkısının tamamen zararsız olduğunu iddia etti. Bu iddiasını kanıtlamak için kameraların önünde kalın cam bir şişenin içindeki saf tetraetil kurşunu açtı. Şişeyi doğrudan burnuna dayayarak o zehirli gazı tam 60 saniye boyunca derin derin ciğerlerine çekti. Bunu bir yerden hatırlıyor muyuz? Hani Çernobil, radyasyonlu çay falan. Ardından ellerini bu sıvı kurşunla yıkadı ve gazetecilere dönerek dedi ki bunu her gün yapabilirim ve sağlığıma hiçbir zarar gelmez. Gerçekte Midgley kendi icadı olan kurşun gazına maruz kalmaktan dolayı halihazırda ciddi kurşun zehirlenmesi yaşıyordu. Sinirleri yıpranmış, ciğerleri hasar görmüştü. Bu şovun hemen ardından aylar sürecek bir tedavi için Florida'ya temiz hava almaya ve vücudundaki kurşunu atmaya gidecekti. Ancak o 60 saniyelik sahte gösteri kurumsal dünyanın istediği manşetleri vermişti. Mucit kendi icadının güvenli olduğunu kanıtladı. Mayıs 1925'te Amerika Sağlık Bakanlığı konuyu karara bağlamak için tarihi bir oturum düzenledi. Harvard Üniversitesi'nden endüstriyel toksikoloji öncüsü Dr. Alice Hamilton ve Yale Üniversitesi'nden Dr. Yandel Henderson komiteye yalvardılar.
Bu gazın atmosfere salınmasının nesiller boyu sürecek yavaş ve sinsi bir zehirlenme anlamına geldiğini bilimsel verilerle ortaya koydular. Ancak karşılarında dönemin en zengin 3 şirketinin finanse ettiği bir bilim ordusu vardı. Endüstri temsilcileri ölümlerin sadece dikkatsiz işçilerin hatası olduğunu savundu ve tarihe geçecek o meşhur kurumsal argümanı sundular. İlerleme fedakarlık gerektirir. Eğer uygarlığımız gelişecekse bu yakıta mecburuz. Komite uzun vadeli etkileri ölçecek yeterli veri olmadığı gerekçesiyle etil gazının satışına izin verdi. Bu iznin faturası insanlık tarihinin gördüğü en büyük biyolojik zehirlenmelerden biri oldu. Sonraki 60 yıl boyunca milyarlarca litre kurşunlu benzin dünya yollarında yakıldı. Otomobillerin egzozlarından çıkan görünmez kurşun partikülleri atmosferi, okyanusları, tarım arazilerini ve içme sularını kapladı. Bu arada kurşun atmosferde kaybolmaz, toprağa ve suya çöker. Onu da söylemiş olayım. Yıllar sonra sosyolog Rick Nevin'in ve nörobiyologların ortaya koyduğu kurşun suç hipotezi bu tahribatın sosyolojik boyutlarını kanıtlayacaktı. Beynin ön lobu, prefrontal korteks, dürtü kontrolü, empati ve mantıksal karar alma merkezidir. Bebeklik ve çocukluk çağında egzoz gazlarındaki kurşunu soluyan nesillerin beyin gelişimlerinde kalıcı mikroskobik hasarlar meydana geldiği saptandı. 1960'ların sonundan 1990'ların başına kadar Amerika'da ve dünya genelinde açıklanamayan bir şekilde fırlayan cinayet, şiddet ve tecavüz olaylarının tam 20 yıl öncesinde solunan kurşunlu benzinin zirve yaptığı yıllarla sistematik bir şekilde örtüştüğü kanıtlandı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın ortalarında doğan çocukların IQ seviyelerinde ortalama 5 ila 7 puanlık kalıcı bir düşüş yaşandı. Midgley, karlı bir yakıt katkısı yarattığını düşünürken bilerek veya bilmeyerek koca bir medeniyetin zekasını geriletmiş ve toplumsal şiddetin tohumlarını ekmişti. Bu zehirlenmenin boyutlarını bilimsel olarak ispatlamaksa yıllar sonra Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden bir kimyacıya Claire Patterson'a nasip olacaktı. Patterson 1950'lerde meteoritlerdeki uranyum kurşun bozulmasını ölçerek dünyanın yaşını hesaplamaya çalışıyordu. Ancak bir sorun vardı. Laboratuvarındaki örnekler sürekli olarak çevresel kurşunla kirleniyordu. Temiz bir sonuç alabilmek için dünyanın ilk ultra temiz odasını inşa etmek zorunda kaldı. Dünyanın yaşını 4,55 milyar yıl olarak hesaplamaya başaran Patterson ardından dikkatini bu kurşun kirliliğinin kaynağına verdi. Grönland buzullarından ve derin okyanus çökeltilerinden aldığı çekirdek örneklerinde 1920'lerden sonra atmosferdeki kurşun miktarının doğal seviyelerin binlerce kat üzerinde çıktığını gördü. Patterson'ın 10 yıllar süren Ethyl Corporation'ın karalama kampanyalarına, araştırma fonlarının kesilmesine ve akademik baskılara göğüs gererek yürüttüğü bağımsız mücadele ancak 1970'lerdeki temiz hava yasası ve ardından gelen kurşunlu benzin yasaklarıyla sonuçlanabildi. Fakat bu süre zarfında atmosfer Midgley'nin formülüyle zehirlenmeye devam etti. Thomas Midgley Jr.'ın biyografisindeki yıkım bölümü bu şekilde kapanmıyor. 1920'lerin sonlarına doğru otomotivdeki başarısının ardından General Motors'un bir başka yan kuruluşu olan Frigidaire yeni ve devasa bir krizle karşı karşıyaydı. Soğutma ve iklimlendirme endüstrisinin o yıllarda ticari ve ev tipi buzdolaplarında kullandığı soğutucu gazlar amonyak, kükürt dioksit ve metil klorürdü. Bu gazların tamamı son derece zehirli, yanıcı ve aşındırıcıydı. O dönemde gece sızıntı yapan bir buzdolabı yüzünden uykusunda boğularak ölen ailelerin haberleri gazetelerde sıkça yer alıyordu. 1929'da Cleveland Klinik'te yaşanan ve 123 kişinin ölümüne neden olan büyük yangın her ne kadar nitroselüloz film kaynaklı olsa da zehirli gazlara karşı toplumsal bir histeri yaratmıştı. Endüstrinin acilen toksik olmayan, yanmayan ve basınç altında sıvılaşıp buharlaşabilen stabil bir gaza ihtiyacı vardı. Kettering sorun çözücü Midgley'i tekrar göreve çağırdı. Midgley ve ekibi başta Albert Leon Hane olmak üzere periyodik tabloda bu kez flor ve klor elementine yöneldiler. Sadece 3 gün süren yoğun bir laboratuvar çalışmasının ardından 1928 yılında kloroflorokarbonları, spesifik olarak freon 12 gazını sentezlemeyi başardılar. Midgley, ürününü halka ve bilim dünyasına tanıtmak için yine o dramatik pazarlama dehasını kullandı. Nisan 1930'da Atlanta'da düzenlenen Amerikan Kimya Derneği toplantısında
toplantısında sahneye çıktı, bir balondaki freon gazını ciğerlerine derinlemesine çekti ve ardından nefesini önünde yanan bir muma doğru üfleyerek alevi söndürdü. Gaz gerçekten de insanlar için toksik değildi, yanmıyordu ve solunduğunda anlık bir zehirlenme yaratmıyordu. Mühendislik camiası Micli'yi ayakta alkışladı. Freon buzdolaplarında, klimalarda, astım inhalatörlerinde, saç spreylerinde ve deodorantlarda devrim yarattı. İnsanlık artık güvenli bir şekilde serinleyebiliyor ve endüstriyel soğutma altın çağını yaşıyordu. Fakat Micli'nin hesaplamadığı veya önemsemediği çok kritik bir detay vardı. Kloroflorokarbonların kimyasal ölümsüzlüğü. Bu gazlar alt atmosferde yani troposferde o kadar kararlı ve tepkimesizdi ki hiçbir biyolojik veya kimyasal unsurla birleşmiyor, parçalanmıyor ve rüzgarla birlikte yavaşça atmosfere, gezegenin üst katmanlarına doğru yükseliyordu. 10 yıllar boyunca atmosfere salınan milyonlarca ton kloroflorokarbon gazı dünyayı güneşin ölümcül ultraviyole radyasyonundan koruyan 15 ila 30 kilometre yüksekteki ince ozon tabakasına ulaştı. Burada güneşin yüksek enerjili UV ışınları yeryüzünde parçalanamayan bu gazların karbon-klor bağlarını kopardı ve serbest klor atomları açığa çıktı. Bunu serbest radikaller diye duymuşsunuzdur. Bu stratosferik bir katliamın fitilini ateşledi. Serbest kalan tek bir klor atomu son derece reaktif bir katalizör olarak davranıyor ve tek bir klor atomu zincirleme bir reaksiyonla 100.000 ozon molekülünü parçalayarak oksijene çeviriyordu. Micli'nin zararsız ve güvenli icadı yeryüzündeki yaşamın kalkanını Antarktika üzerinde devasa bir delik açarak yavaş yavaş eritiyordu. Evet, ozon tabakasının delinmesinden bahsediyorum. İnsanlık bu korkunç gerçeği ancak 1974 yılında kimyagerler Sherwood Rowland ve Mario Molina'nın çalışmalarıyla öğrenebildi. Bu çalışmalar onlara 1995'te Nobel Kimya Ödülünü getirdi. Kloroflorokarbon kullanımı 1987 Montreal Protokolü ile küresel çapta aşamalı olarak yasaklandığında ozon tabakası ölümcül seviyede incelmiş, cilt kanseri vakaları fırlamış ve ekosistem büyük bir radyasyon stresi altına girmişti. Ozon tabakasının Micli'nin gazından tamamen arınması ve kendini toparlaması için 21. yüzyılın sonlarına kadar beklememiz gerekecek. Micli yaşadığı dönemde Amerika'nın en saygın bilim insanlarından biri olarak kabul edildi. 100'den fazla patent aldı. Perkin madalyası ve Priestley madalyası gibi en prestijli bilimsel ödüllere layık görüldü. Amerikan Kimya Derneği'nin başkanlığını yaptı. Ancak kaderin onun mühendislik zekasını hazırladığı final, antik Yunan tragedyalarını aratmayacak kadar ikonik ve acımasızdı. 1940 yılında 51 yaşındayken çocuk felcine yakalandı. Virüs kaslarını hızla eritti ve onu belden aşağısı felçli bir şekilde yatağa mahkum etti. Zihni hala keskin olan bir mühendis olarak başkalarının yardımıyla yatağında dönmeyi veya tuvalete gitmeyi gururuna yediremedi. Kendisini yataktan kaldıracak, destekleyecek ve tekerlekli sandalyeye aktaracak karmaşık bir halat, makara ve kaldıraç sistemi tasarladı. Bu mekanizma onun sorun çözmeye odaklı mühendislik dehasının son fiziksel ürünüydü. 2 Kasım 1944 sabahı eşi odasına girdiğinde Thomas Midgley Jr.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Tıpkı küresel ölçekte icat ettiği kimyasalların insanlığa yardımcı olmak için tasarlanıp sonunda gezegeni boğması gibi, yatağının üzerine kurduğu bu mekanizmanın halatları da uyku sırasında boynuna dolanmış ve yaratıcısını boğarak öldürmüştü. Thomas Midgley Jr.'ın mirası bugün inovasyon ve etik üzerine tartışılması gereken en derin vakadır. O, laboratuvarında şeytani kahkahalar atan bir çizgi roman kötüsü değildi. Sistem ondan bir problemi en ucuz ve en patentlenebilir şekilde çözmesini istedi. O da tam olarak bunu yaptı. Sorun çözümlerin dar çerçevesinde yatıyordu. Bir mühendis ürününün egzoz borusundan çıktıktan sonra veya buzdolabı hurdalarından gökyüzüne karıştığında ne yapacağını hesaplamakla yükümlü değil midir? Kurumsal kapitalizm kârı özelleştirirken riskleri ve maliyetleri, bu durumda küresel sağlığı ve atmosferi nasıl bu kadar rahatlıkla kamusallaştırabildi?
Bugün modern medeniyetin yapı taşlarını sorgularken Michelin hikayesi bize ışık tutmalı. Yapay zeka algoritmalarından mikroplastiklere, sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS türevlerine kadar bugün hayatımızı kolaylaştıran ve uzmanlar tarafından kabul edilebilir risk çerçevesinde sunulan hangi devrimsel icatlar 50 yıl sonra yeni bir Michelin felaketi olarak anılacak? Geçmişe baktığımızda kanımızda dolaşan ağır metallerde, gökyüzündeki görünmez yaralarda ve ilerlemenin her ne pahasına olursa olsun kutsandığı o karanlık dönemin faturasında bu adamın silinmez imzasını görüyoruz. Belki de en büyük trajedi sistemin bir Thomas Michel'i yaratmaya her zaman hazır olması ve bizim hala o sahte 60 saniyelik güven şovlarını izleyip alkışlamaya devam etmemizdir. Ben Ozan Cansever, vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olup beğenir ve paylaşırsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.